Merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bu videom sınava hazırlananlar için. Artık sınav döneminde son düzlüğe girdik. İster liselere giriş sınavına hazırlanın, ister üniversite sınavına hazırlanın, ister KPSS'ye hazırlanın, ister TUS'a hazırlanın. Türkiye'de sınavlar bitmiyor. Sürekli bir yarış halindeyiz. Dolayısıyla bu son düzlükte neleri hayatımıza dahil edebiliriz, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu videoda sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi aslında benim Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitabımı da okuyanlar bilirler. Ben orada da hep şunun altını çizmiştim. Vücudumuzdaki temel gereklilikleri yerine getirmedikten sonra siz yıl boyu tırnak içerisinde doping etkisi yaratan, vücuda ekstra takviye olarak kullandığımız takviyeleri kullanmanız boşuna. O nedenle bu videonun da en temelinde ilk bahsedeceğim şey önce vücudun depolarının doldurulması olacak. Yani sizin B12 deponuz boşsa, folik asit deponuz boşsa, çinko deponuz boşsa, D vitamini deponuz boşsa, özellikle hanımefendiler için ferritin deponuz, demir depolarınız boşsa diğer kullanacağınız hiçbir takviye fayda etmeyecektir. İşin temelinde bunlar yer almakta. Neden? Çünkü özellikle B12 ve folik asit beyin fonksiyonlarında oldukça önemli. Eksikliğinde unutkanlık, enerji problemleri, yataktan kalkamama gibi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. B12 seviyesi her ne kadar 200 ile 1000 arası normal olsa da optimal olarak 600-700 civarında olmalı. Folik asit seviyesi 17-20 civarında olmalı ve bu iki vitaminin de eksikliğini toplumda çok yaygın görmekteyiz. B12 vitamini birçok insanda 100-150 civarında, folik asit seviyesi de genelde 5, 6, 10 civarında seyretmekte. Öncelikle bu depoları doldurmamız gerekiyor. Daha önce yayınladığım B12 ve folik asit videosunda da daha detaylı bir şekilde bunların eksikliğini nasıl yerine koyarız bahsetmiştim. Diğer en önemli vitaminlerden bir tanesi de aslında vücudumuzdaki birçok reaksiyonun doğru çalışmasını sağlayan vitaminimiz ise D vitamini. Orada da yine 20 ile 100 arası her ne kadar normal olsa da 50 ve üzerinde tutmak hem bağışıklık sisteminizin güçlü olması için hem algınızın, enerjinizin yerinde olması için oldukça önemli. Yine bununla ilgili de geçmişte detaylı videolar yayınlamıştım. Bir diğer en önemli eksikliğini gördüğümüz, özellikle kadınlarda eksikliğini gördüğümüz mineral ise demir. Erkeklerde biz demir eksikliğini çok görmüyoruz. Zaten erkeklerde bir demir eksikliği varsa altta yatan bir kanama odağı vardır. Yani hemoroid olabilir, burun kanaması olabilir, ülseratif kolit gibi gaytadan sürekli kan kaybına sebep olan bir altta yatan hastalık olmadığı sürece erkeklerde biz demir eksikliğini çok görmüyoruz. Ancak kadınlarda her ay meydana gelen menstrüel siklus dolayısıyla her ay kan kaybediliyor ve her ay kaybedilen kanla birlikte demir de kaybediliyor. Vücuda giren demir çıkan demirden daha azsa, yani besinlerle de bunu alamıyorsak, demir eksikliği gelişmesi oldukça normal. Yine burada da daha önce detaylı videolar paylaşmıştım. Tabii ileri derece artık demir eksikliği varsa bu kansızlığa, anemiye kadar da gidebiliyor. Ancak bazı kişilerde her ne kadar kansızlık olmasa da, serum demiri normal olsa da depo demiri gösteren ferritin değeri diplerde olabiliyor. Biz ferritin depolarının da 50-60 civarında olmasını istiyoruz. Ancak özellikle birçok kadında ferritin 4-5 civarında görmekteyiz. Eğer işte vücudunuzda demir eksikliği varsa, ister anemi gelişmiş olsun, ister sadece depo demir olan ferritin eksik olsun, yataktan kalkasınız gelmez, sürekli yorgun, halsiz olursunuz, akşam erkenden uykunuz gelir ve ciddi bir şekilde sizin günlük performansınızı etkiler. Demir demek kanlanma demek, oksijenin dokulara ulaşabilmesi demek. Beyninize oksijenin ulaşması için de demir oldukça önemli bir mineral. Demir sadece kanda görevli değil, demir eksikliği karşımıza tiroid problemleri olarak çıkabilir, kilo alma olarak çıkabilir, ellerde ayaklarda üşüme olarak çıkabilir. Demir eksikliği karşımıza birçok semptomla çıkabilmekte. O nedenle en başta demir depolarınızı da kesinlikle doldurmanız gerekiyor. Bir diğer en önemli mineral ise çinko. Çinko da yine vücutta 300'den fazla enzimin yapısına katılan çok önemli bir mineral ve toplumda yine tahıldan zengin beslenmeye bağlı olarak çinko eksikliğini oldukça yaygın görmekteyiz. Daha önce çinko hakkında her şey videosunda detaylı bir şekilde anlatmıştım ve şunu söylemiştim. Her yetişkin yılda 3 ay hayatına çinkoyu dahil etmesi gerekiyor. İşte o 3 ay bu önümüzdeki sınava kadar olan 3 ay olabilir. Çinko da yine sizin hem enerji metabolizmasında hem daha zinde hissetmenizde görevleri olan çok önemli bir mineral.
Vücudumuzdaki temel depoları doldurduktan sonra şimdi asıl beyne yönelik takviyelerden bahsetmeye başlayalım. Bunların en başında magnezyum geliyor. Magnezyum sadece beyni desteklemek için değil, aslında hayatımızın hep bir köşesinde olması gereken en önemli mineral. Daha önce magnezyumla ilgili de çok detaylı videolar paylaştım. Magnezyum vücutta 800'den fazla enzimin yapısına katılıyor. Özellikle kas fonksiyonlarında, kemik fonksiyonlarında, bağışıklık sisteminde, enerji üretiminde, insülin metabolizmasında, beyin sağlığında çok önemli görevleri olan bir mineral. Ancak magnezyumun da farklı dokulara farklı oranda geçebilen bazı türleri var. Burada özellikle beyin sağlığı üzerinde odaklanma, dikkat, hafıza gibi problemlerde klinik çalışmalarla etkisi kanıtlanan bir magnezyum formu var. Bu da magnezyum L-trionat formu. Magnezyum L-trionat Amerika'da MIT'de keşfedilen bir magnezyum tuzu ve bu da Mactain markasıyla patentlenmiştir. Yani kullandığınız takviyedeki magnezyum L-trionat vektörünün Mactain markalı olduğuna öncelikle dikkat etmeniz gerekiyor. İkinci husus ise yapılan klinik çalışmalarda 70 kilograma kadar 1,5 gram magnezyum L-trionat, 100 kilogram olan birinde de 2 gram magnezyum L-trionat kullanılması gerektiği gösterilmiş. Yani doza da dikkat etmeniz gerekiyor. İşte bu dozda kullandığınızda odaklanma, dikkat, hafıza gibi parametrelerde anlamlı bir şekilde etkili olduğu gösterilmiş. Hatta bir klinik çalışmada 6 hafta ve 12 hafta kullanıldığında, yani 6. haftadan itibaren etkileri ortaya çıkmaya başlıyor. Beyni 9 yaş gençleştirdiği kanıtlanmış. Bu ne demek? Tabii ki de bir laboratuvar testi yok, yani beynin ne kadar gençleştiğini gösteren. Bunu şu şekilde ölçüyorlar. Örneğin bu takviyeyi kullanmadan önce 20 kelime söylendiğinde 3-4 tanesini hatırlayabilen insanlar bir süre bu magnezyum takviyesini belirttiğim dozlarda kullandığında 12-13 tane kelime hatırlayabilir hale geliyorlar. Yani kendinden 9 yaş genç insanların ortalama hatırlama skoruna ulaşabiliyorlar. Bu ileri yaş üzerinde yapılan bir çalışma, ancak daha genç popülasyonda henüz bir unutkanlık semptomu olmayan sağlıklı kişiler üzerinde de yapılan çalışmalarda odaklanma, dikkat ve öğrenme kapasitesini artırdığı yapılan çalışmalarda gösterilmiş bir magnezyum vektörü. Bu nedenle özellikle son düzlükte hayata dahil edilebilecek en önemli takviyelerden bir tanesi. Bir diğer bahsetmek istediğim destek ise ginkgo biloba ekstresi. Ginkgo biloba'nın vücuttaki temel etkisi damarlarda genişleme yaparak dokuların beslenmesini ve kanlanmasını artırmak. Aynı zamanda beyne giden damarları da genişlettiği ve beynin beslenmesini artırdığı için beyinde görevli mikro besinlerin beyne daha iyi ulaşabilmesini sağlar ve bu yolla etki gösterir. Yani biraz önce anlattığım magnezyum L-trionat kullanıyor olabilirsiniz. Veya birazdan anlatacağım stikolin gibi, fosfatidilserin gibi takviyeler kullanıyor olabilirsiniz. Bunların beyne daha rahat gidebilmesini sağlayan, yani yolları açan bir takviye ginkgo takviyesi. Ancak ginkgoda da dikkat etmeniz gereken nokta biyo yararlanım. Hem içerisinde flavonoid miktarı az olan ginkgolarla karşılaşabiliyoruz. Bir de bağırsaktan iyi emilemeyen ginkgolarla karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle lipozomal özellikte olan ve hatta fosfatidilserinle güçlendirilmiş bir ginkgo kullandığınızda sıradan ginkgo takviyelerine göre biz 20 kat daha fazla biyo yararlanım elde edebiliyoruz. Aynı zamanda bu bize fosfatidilserin kaynağı olarak da fayda sağlıyor. Çünkü fosfatidilserin de sinir hücrelerimizde iletimin daha hızlı gerçekleşmesini sağlayan miyelin kılıf dediğimiz sinir hücrelerinin zarlarının yapısına katılır. Bu nedenle beyin sağlığı üzerinde, sinir hücreleri üzerinde çok önemli bir moleküldür. Ginkgo ile birlikte fosfatidilserin de alıyor olmak sinerjistik bir şekilde elde edilen faydayı artıracaktır. Yine nöronlar üzerinde görevli bir diğer molekül ise kolin. Kolin başta öğrenmeyi sağlayan temel nörotransmitter olan asetilkolin sentezlenmesini sağlar. Beynimizde asetilkolin ne kadar fazlaysa o kadar bilgiler kalıcı hale gelmektedir. Hatta bir Alzheimer ilacı olan asetilkolin esteraz inhibitörleri diye de bir ilaç grubu var. Ne yapar? Asetilkolini yıkan enzim olan asetilkolin esterazı bloke eder ki asetilkolin beyinde yıkılmadan daha uzun süre kalabilsin diye. Belki anneannenizin, dedenizin kullandığı ilaçlardan bir tanesi de bu yolla etki eden bir ilaçtır. Yani asetilkolini artırmak bizim temel istediğimiz şeylerden bir tanesi. Bunu da destekleyen temel molekül kolin. Bu fosfatidilkolin dediğimiz bir molekülden de gelebilir. Örneğin kril yağı hem omega 3 kaynağı olarak beyinde görevli temel
omega 3 yağ asidi olan DHA içerdiği için çok kıymetlidir. Aynı zamanda fosfatidil kolin yapısında olduğu için, kolin içerdiği için ekstra beyin sağlığı üzerinde faydalıdır. Yani bir parantezle de omega 3'lerin de özellikle DHA'nın öneminden ve kril yağından da bahsetmiş olalım. Bir diğer kolin kaynağı olan molekül ise sitikolin dediğimiz bir molekül. Sitikolin hem hafıza üzerinde görevli kolin kaynağı olması dolayısıyla hem de nöronların diğer bir yapı taşı olan sitidin kaynağı olması dolayısıyla çok kıymetli bir molekül. Yapılan klinik çalışmalarda odaklanma, dikkat, hafıza üzerinde çok güçlü etkileri olduğu kanıtlanmış. Burada da yine standartize ve dünyadaki birçok klinik çalışmada da kullanılan molekül olan Cognizin markalı bir sitikolin kullanmanızda elde edilen faydayı daha da artıracaktır. Son olarak değinmek istediğim husus da özellikle bu son düzlükteki anksiyete ve stres yönetimi. Her ne kadar çok iyi öğrensek de, depolarımızı doldursak da, bazı ekstra takviyeleri hayatımıza dahil etsek de stres yönetimi olmadığı takdirde çok basit hatalar yapabiliriz. Belki de bu hatalar çok daha kalıcı sonuçlara sebep olabilir. İşte özellikle sınavdan önceki günlerde yaşadığımız stres, sınav günü yaşadığımız stres de üzücü, istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Burada da stres yönetiminde bize fayda sağlayan psikobiyotikler dediğimiz beyin bağırsak aksı üzerinden etki gösteren probiyotikler var. Beynimizle bağırsağımız sıkı bir ilişki halinde. Bunu şöyle anlatabilirim. Belki yoğun stres altında iştahınızın kapandığı, karnınıza ağrı girdiği dönemler olmuştur. Belki işte sınav sabahı kahvaltı yapamadığınız, sınavdan önce karnınıza ağrılar girdiği olmuştur. İşte bağırsağımız beynimizden ve genel ruh halimizden direkt olarak etkilenen bir organ. Aynı zamanda bağırsağımız hastaysa da beynimizde de hastalık yaratabiliyor. Yani bağırsakta inflamasyon varsa bu sitokinler beynimize kadar ulaşarak nöroinflamasyona sebep olabiliyor ve vücudumuzdaki serotonin hormonu yani mutluluk hormonunun da %85'i bağırsaklarda sentezleniyor. Bu nedenle bağırsaklar bizim için çok önemli. İşte ruh sağlığı üzerinde zaman zaman antidepresanlar kadar etki görmemizi sağlayan özel salgılar sentezleyen bazı probiyotik suçları bulunuyor. Bifidobacterium longum R0175 ve Lactobacillus helveticus R0052 suçları örneğin hem Kanada probiyotik rehberinde hem Türkiye probiyotik rehberinde bulunan ve stres, anksiyete, strese bağlı gastrointestinal semptom şikayetlerinde etkili olduğu kanıtlanan suçlardan bazıları. En az 2 ay gece yatmadan önce bu probiyotiği kullandığınızda ruh sağlığı, stres ve anksiyete üzerinde fayda sağladığı yapılan birçok klinik çalışmada kanıtlanmış. İşte bu probiyotikleri de biz psikobiyotikler diyoruz. Psikobiyotikler de bu son düzlükte stres yönetiminde bize fayda sağlayabilir. Evet, sınavdan önce son düzlükte temel olarak anlatmak istediklerim bunlar. Şimdiden tüm sınava hazırlanan takipçilerime başarılar diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Özellikle ilk kısımda bahsettiğim vücut depolarınız nasıl doldurulur kısmıyla ilgili olarak tarafımca kaleme alınan Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitabımı okuyabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da beni takip edebilir. Sorularınızı oradan da iletebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.